Burası Kral Kapısı mı? Evet, Aslanlı Kapı hemen Aslanlı burada. Kapı değil mi? Tabela olmayınca biz de şaşırdık çünkü. Anladım. Çok Aslanlı teşekkür Kapı ederim. hemen burada. Tamam, sağ olun. Tamam, Evet, mihmanlarımızdan bilgiyi aldık. Tabela tabi burada. Aslanlı Kapı. Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek? Bugün Eyüp Güreş ile Çorum'da bulunan Hattuşa antik kentini gezek. Hititlerin başkenti. Bu sefer arkadaşlarla gezek. Hemen girişte aşağı şehir yer almakta. Aşağı şehir denilen bölgede sivil yaşam alanları yer alır. Yaşam alanlarının ortasında ise Hattuşa'nın en büyük dini yapısı olan büyük tapınak yükselir. İki kült odası olduğu için bu tapınağın imparatorluğun tanrılarının en büyükleri olan fırtına tanrısı Teşup ile Arinna şehrinin güneş tanrıçasına adanmış olduğu kabul edilir. Hititlerin başkenti Hattuşa, Çorum'un güneybatısında Boğazkale ilçesinde yer almaktadır. Mimarisi ve sanatının odak noktası olan milattan önce 1650'lerde kurulmuş olan Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa 1986 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Hakikaten de sanki cilalanmış gibi bir kaya parçası. Fransız gezgin Charles Texier tarafından 1834 yılında keşfedilmiştir. 1906 yılında başlayan kazılar sonucunda buradaki yerleşimin milattan önce 2000 yılında Anadolu ve Kuzey Suriye'de hakimiyet kuran Hitit devletinin başkenti olduğu anlaşılmıştır. İşte Hattuşa antik kentinin en büyük tapınağı bir nolu tapınak. Tapınak Hatti ülkesinin en önemli tanrısı olan fırtına tanrısı ile Arinna şehrinin güneş tanrıçasına adanmıştır. Hemen karşısı giriş yaptığımız yer. Çok büyük bir alana yayıldığı için Hattuşa antik kenti arabayla gezme şansınız var. Şu anda gezdiğimiz şekilde detaylandırıyorsunuz. Buralarda da Hitit surları gözükmekte. Hemen girişte yer aldığı için Hitit'in başkenti Hattuşa'yı çevreleyen. Sağ olsun hemşerim Kaptan Köşkü'nde. Evet. Burası da mecburi tek yön istikameti. Böyle devam edeceğiz. Ali nasılsın kardeş? Sağ olasın, Allah razı olsun. Burası tam anlayamadım ama girişte bir kapı. Artık Kral Kapısı mı ne kapısı? Şimdi çözeceğiz. Burası Kral Kapısı mı? Evet, Aslanlı Kapı hemen Aslanlı burada. Kapı değil mi? Tabela olmayınca biz de şaşırdık çünkü. Anladım. Çok Aslanlı teşekkür Kapı ederim. hemen burada. Tamam, sağ olun. Tamam, Evet, mihmanlarımızdan bilgiyi aldık. Tabela tabi burada. Aslanlı Kapı. Yukarı şehirde ise çok sayıda tapınağın bulunduğu Tapınaklar Mahallesi olarak adlandırılan bir alan yer almaktadır. Tapınaklar Mahallesi güneyden geniş bir kavis halinde
üzerinde 4 kapının mevcut olduğu bir surla çevrelenmiştir. Sfenksli kapı, Güney Sur'unun doğu ve batı ucunda karşılıklı olarak Kral Kapısı ve Aslanlı Kapı yer almaktadır. Aslanlı Kapı'nın iki yanına yerleştirilmiş olan aslan yontuları Hitit taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Önceleri ilk sahipleri olan Hattiler tarafından Hattuş olarak adlandırılan şehir Hitit egemenliğine geçtikten sonra Hattuş adını aldı. Milattan önce 1700'lerde Kuşara şehrinin kralı Anitta tarafından alınan Hattuş'a yine Anitta tarafından yıkıldı. Yazılı kaynaklarda Anitta ilk Hitit kralıdır. Bunlarla ilgili herhangi bir yazılı bilgilendirme yok. Muhtemelen yukarı şehire çıkarken ya da yukarı şehirde yer alan yapıların ayakta kalan temel parçaları diyebiliriz. İşte karşıda da yine benzer yapılar var. Evet, burası yukarı şehre çıkan surlar olsa gerek. Yaklaşık 100 yıl kadar şehir 1. Hattusili tarafından tekrar kurularak 400 yıldan uzun bir süre hüküm sürecek olan bir uygarlığın başkenti haline getirildi. Evet, yer kapıdayız şimdi. Şehrin simgesel tacı olarak surun güney sınırını oluşturan yer kapı, tabanı 80 metre genişliğinde, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 250 metre uzunluğunda. Bu yere doğru indiği için yer kapı deniyor zannedersem. Burası da işte yer kapının dış tarafı. Sur kapıları bunlar. Sur kapısı. Tabii Hani kentte çünkü görüyorsunuz biraz önce Aslanlı Kapı'da sur. Biz şu anda surun dışındayız. Kent Anladım. içeride. anladım. Buradan giriyorlar. Yani yukarı kente çıkmadık henüz, öyle mi? Biz aslında yukarı kentteyiz artık. Aslında Yukarıda oradayız. kentteyiz, evet. Hani şey için dedim. Böyle piramit şeklinde üçgen örülmüş ya. Evet. Böyle hani Aslında aşağı doğru biraz da şu bu kadar kısmı eğri görünce olması sebebi sağlam olsun, depreme Anladım. dayanıklı olsun. Dik olursa çok şey olur. Anladım. Pat diye yıkılır yani. Hani Gerçi burası çok Hititler- deprem bölgesi değil ama Evet. gene de hani o sağlamlık açısından. ya Hititler genelde suyu çok iyi kullandıkları için acaba böyle barajvari bir şey mi gibi düşündüm ama. Suru. Ben Anladım. anlamadım, burada girerken o kilit taşları var. O kilit taşları birisi düşse bütün taşlar aşağı iner. Kilit taşı çok önemli. Evet, çok teşekkür ederiz. Hocam. Evet. Tekrar yer kapıdan yukarı doğru çıktık. Serin değil mi? Gayet. Serin ya. Klima çalışıyor sanki içeride. Şuraya bak, burada yandık şimdi. Evet. İşte taşların da böyle özelliği var.
Evet. Ya da şu aşağıdaki tepede olabilir. Az önce yer kapıdan yere doğru indik. Alt kısmını çektik. İşte şu anda rehberin de dediği gibi yukarı şehirdeyiz. Yukarı şehir ise çok sayıda tapınağın bulunduğu Tapınaklar Mahallesi olarak adlandırılan bir alan yer almaktadır. Tapınaklar Mahallesi güneyden geniş bir kavis halinde üzerinde 4 kapının mevcut olduğu bir surla çevrelenmiştir. İşte aşağıdaki Aslanlı Kapı da bunu kapsıyor. Evet, burası yer kapının üst kısmı. Yani deforme olmuş, mutlaka parçaların bazıları orijinal sanki. Bak şu üstteki kısımlar var ya, bak şunlar. Taşların rengine bak. Bak şunlar orijinal gibi kafalar. Şuraya bak, taşların rengine bak. Şuraya bak. Evet. Aynı taş üzerine bak. Hı hı. Restore. Evet. Evet, arkada da var yine. Aslan ya da insan figürlü. Neyse, kuyruğu var bak. Gördünüz mü şu arka kısmı? Gençler. Bak bu da kanatlı sanki Ali. Bunlar kanadı. Onun kanadını fark edemedim bak. Aa, Ha, bunlar daha büyük. evet. Bu varlık neyi temsil ediyor? Vallahi bu konuda bir fikrim yok ya. Yazmıyor şeyde de. Evet. Bak hem ayakları var, hem hayvan, insan ve melek Evet. karışımı. Evet. Hani şu kısımda bir açıklamalar var. Burası bayağı hareketliymiş. Baksana. Burası Sfenkslik kapıymış hemşire. Bak bunu öğrenmiş olduk. Evet. Burası işte toprak yığma setin ortasındaki Sfenksli kapı. O yer kapıdan indik ya, burası oranın üstü. Ayrıca kapı geçitlerinin üstü sivri kemerli olmayıp düzdür. Burada yalnızca dış geçit tahta kapılarla örtülmekteydi. Her 4 kapı pervazı da sfenkslerle bezeliydi. İşte bunlar sfenksler, bunlar olsa gerek. Evet. Ama Sphinx'lerde dikkatini çeken bir şey varsa hem kanat, Evet. altı hayvan, üstü insan gibi Evet. acaba. Evet. Neyi İşte temsil onu ediyor? ne anlatıyor? İşte iç kapının pervazlarındaki sfenksler ise büyük kanatları yukarı kalkık kuyruklarıyla 3 boyutlu olarak biçimlendirilmiştir. 3 boyutlu, evet. Yangında çok hasar gördükleri için yangın da çıkmış buralarda. 1907'de restore edilmek üzere yerlerinden taşınmışlardır. Bu otları zaten kibrit çaksan hemen Evet. yangın çıkar. 2011 yılına kadar İstanbul ve Berlin müzelerinde muhafaza edilen sfenksler 26 Kasım 2011'den itibaren Boğazköy Müzesi'nde sergilenmektedir. Sfenkslerin kopyaları bulundukları yer kapıda yerlerine konulur. Bak sen haklısın Ahmet. Kopyasıymış bunlar Ahmet. Bak buralara yağ koyuyorlar kardeş bak. Buraya yağ koyup siz oraya Aslanın hani fotoğraf çekerken sağımızdaki orijinalde, soldaki şeyde. Hı hı. Fotoğraf Sen- yaptılar. Tanrı'yı mı temsil ediyor? Şimdi 是吗？ kafası insan. Güç, hepsi güç. Kanat var. O Sphinx'ler öyle. O da tabii. Hani kartal gibi yükseklerden göklerin hakimi kartal. Yerlerin hakimi şey. Aslan. Aslan pençeleri var. Evet. Sonra şey yılan var mesela. O da hani yer altının. Yani öyle düşünmek lazım. Evet. Kuyrukları yılan oluyor mesela. Şehir surunun güneydoğusunda yer alan en iyi korunmuş bu yapı. Bu kapı konumu, biçimi ve boyutları açısından surun güneybatısındaki Aslanlı Kapı'ya benzemektedir. Evet, Kral Kapısı. İki kule arasında yer alan kapıda kapı odası ve yaklaşık 5 metre yüksekliğinde sivri kemer biçimli içte ve dışta 2 kapı geçidi bulunmaktadır.
Kral Kapısı'ndan aşağı doğru inerken karşımıza Nişantaşı çıkıyor. Nişantaş, Nişantepe, Hatuşa'nın son kralı olan 2. Şupilema'nın icraatından söz edilmektedir. Kayanın üzerinde ve önünde büyük yapıların kalıntıları vardır. Yazıtın solundan yukarı doğru çıkan rampa ile yer kapıdaki Sfenksli kapı gibi iki Sfenks ile bezeli bir kapıya ulaşılmaktaydı. 8,5 metre boyunda ve oldukça tahrip olmuş, üzerinde hieroglif yazılar bulunan bu taşa biz Nişantaş diyoruz. Bulunduğu bölgeye de Nişantepe diyoruz. Burada yine bulunan 2 tane Sfenks Boğazköy Müzesi'nde yer almaktadır. Bu Büyük Kale adı verilen kayalıkta Hitit krallarının sarayı bulunmaktaydı. Saray eski şehrin en yüksek yerinde, şehre ve kuzeydeki ovaya tamamen hakim durumdadır. En eski yerleşim izleri ilk Tunç çağına aittir. Bugün görülebilen yapıların çoğu milattan önce 13. yüzyıldaki surun genişletilmesine paralel olarak yürütülen anıtsal imar çalışmalarının bir ürünüdür. Ancak günümüzde bu kadar kalabilmiş. Hatuşa'nın 2 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Yazılıkaya Tapınağı, kentin en görkemli açık hava tapınağı olarak kabul edilmektedir. 看能不能考虑一下咱们的人身健康。我们都快饿。 Yazılıkaya Tapınağı, Hitit mimari özelliklerini yansıtan Büyük Galeri ve Küçük Galeri adıyla anılan 2 kaya odadan oluşmaktadır. Yazılıkaya, Büyük Galeri ya da Ağa Odası. Büyük Galeri'nin batı duvarı Tanrı, doğu duvarı ise tanrıça kabartmalarıyla bezelidir. Tanrı ve tanrıça figürleri doğu, batı ve kuzey duvarının birleştiği ana sahne istikametine doğru yönelmiş konumdadır. Resmedi işte. En büyük kral sensin. Babasın, kralsın diyor. Hocam bir şey soracağım. Bu tanrı ve tanrıça diyor ya. Evet. Bunlar onlar mı? Bu Ha, devletler? şimdi mesela şu kral. Kral değil mi? Şimdi kralın elinde 2 bastonu var. Bastonun bütün figürler kral. Kralın karşısındaki de bu tanrı. Tanrıça. Bir Evet, kral tanrı. Storm, hani fırtına tanrısı var. Evet. Bir de güneş tanrıçası var. Hep güneş tanrıçasının ve fırtına tanrısının sunuları var. Hani bir libasyon diyorlar, onun sunu. Tören düzenliyorlar. Anladım. O tören, bu töreni anlatıyor. Burası tapınak olduğu için tapınakta yapılan törenleri anlatıyor bize. Gene karşıda gene elinde işte kral ve mesela bu Evet. gene kral. Kralın karşısında tanrı. Storm, yani fırtına tanrısı. Fırtına tanrısı 2 tane dağın üstünde. Bu 2 tane dağı temsil ediyor. Görüyorsunuz. Bu Evet. kral işte şeyin üzerinde, aslanın üzerinde. Evet. Arkasında gene hani onları böyle gene törenle katılan tören alayı var. Bu şekilde. Yani Tanrı ile buluşmaları. Tanrı Evet. ve tanrıçaları buluşmaları. Aslında bir şekilde Tanrı ile kendini eşitliyor gibi. Bir kadeh No. tokuşturarak No. değil mi? Yok, hayır. Yok, o anlama gelmiyor. Yok, hayır. O ancak Tanrı'ya sunuyor. Tanrı ona sunu yapmıyor. O Tanrı'ya sunuyor. O Tanrı'ya sunuyor. Evet. Şunlar da yine benzer Tabii, tabii. törenle ilgili Tabii, şeyler. tabii. Şu Kıyafetleri falan da çok önemli onların. Evet. Uzun etekleri var, hani kadınlar, başlıkları, Değil mi? şeyleri falan. Evet. Peki hocam, ya çok katkı sundunuz. Ben bu görüntüleri çok ilgimi çekiyor. Hani Bu tarihi kral, yerleri çekiyorum. Dördüncü Tuhadi diye kral. Kralın hieroglifle yazılan ismi orada. Anladım.
Hocam ben bunu YouTube'da yayınlayacağım. Bir sıkıntı olmaz herhalde sizin Vallahi adınız. Türkçem çok ben diyeyim, yuvarlayarak çok hızlı konuşuyorum ya. Olsun. Ne biçim konuşuyor derler. Sultan Görkem. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Çok katkı sundunuz bize. Evet, burası Küçük Galeri ya da B Galeri dediğimiz yer. Ayrı bir girişi bulunan Küçük Galeri'nin batı duvarında sağa doğru sıralanan 12 tanrı kabartması yer almaktadır. Bu bölümün doğu duvarında ise yeraltı tanrısı Nergal, yani kılıç tanrısı ile Tanrı Şarruma ve himayesindeki Kral 4. Tutalia bulunmaktadır. Bu bölümde iyi korunmuş kabartmalar dışında kayaya oyulmuş 3 adet niş bulunmakta olup şu karşıda görüyorsunuz. Bu nişlere bir takım hediyelerin veya Hitit kral ailesinin ölü küllerinin saklandığı kapların konulduğu düşünülmektedir. Ve dediğim gibi 12 tanrı kabartması işte Sol tarafta. evet sol tarafta yer alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sen saymışsın Ali. Aynı şey gibi baksana. Şapka kısımları da cüceler gibi değil mi? Karagöz Hacivat. Hı hı. Evet. İşte benzer. Şüpheli yaptırmış yani. Şüpheli. He, şu piloma yaptırmış. Evet hemşire.